Aşk ile çalışırken bir ney olur insan. Saatlerin fısıltısı müziğe dönüşür neyin yüreğinde. Peki nedir aşk ile çalışmak? Yar giyecekmiş gibi dokumaktır kumaşı. Nakış işler gibi kalpten. Sevgili dostum, bugün seninle yine muazzam kalitede bir kitap üzerine konuşuyor olacağız. Milyonlarca okura ulaşan, çok satanlar listesinin zirvesinde uzun bir süre kalan Başarının 7 Spiritüel Yasası. Kitabın yazarı Deepak Chopra, dünyaca ünlü Time dergisine göre 20. yüzyılın en önemli 100 insanından biri. Kendisi tıp doktoru, yazar, konuşmacı, aynı zamanda alternatif tıp uzmanı. 65'i aşkın kitap yazdığı söyleniyor ama bence bu çok özel bir kitap. Chopra kitapta başarı için umutsuzca çalışmanın, çabalamanın, devinmenin gereksiz ve nahoş bir durum olduğunu, doğada her şeyin kolaylıkla bir araya geldiğini aktarıyor. Daha doğrusu hatırlatıyor bize. Ben de buna yürekten inanıyorum. Benim de bir kitabım var. İsmi Peşinden Koşma, Üzerine Çek. Yani başarı, mutluluk, elde edeceğimiz her şey olduğumuz ya da dönüştüğümüz kişi sayesinde mıknatıs gibi üzerimize çektiğimiz şeydir aslında. Ona kitabı yazdıran şey başarının dış görünümünü ve aslında başarının iç dünyamızda neyin kaynağı olduğunu merak etmesi belki de. Ve Chopra'ya göre hani başarının tanımı işte kariyer, para, statü falan değil ama başarıyla birlikte bunlar zaten geliyor. Ve çayın kahven hazırsa gel şimdi kitabı 7 bölümde özetleyelim. Birincisi içsel güç yasası. Güzel bir alıntıyla başlayayım. Sessizlik pratiği yapmak, her gün belirli bir zaman dilimini basitçe var olmak için kendinize ayırmak demektir diyor. Yani bu ilk bölümde bize şunu söylüyor. Her birimizin içsel bir gücü var. Her birimizin çok özel kabiliyetleri, yetenekleri var. Onu bulmalıyız. İlk adım budur diyor. Burayı ben de diğer bölümlere göre biraz daha ayrıntılı aktarmaya çalışacağım kendimce. Başarılı olmak için, daha da önemlisi mutlu bir şekilde ilerlemek ve başarıyı elde etmek için önce içsel gücümüzü bulmalıyız. İçsel güçle bağ kurabilmek ve onu keşfedebilmek için günlük bazı aktiviteleri pratik yapmak gerekiyor diyor yazar. Yani alışkanlık haline getirmek gerekiyor bazı şeyleri. Örneğin her gün sessizlikte kalarak meditasyon yaptığımız zamanlar olmalı diyor. Bununla birlikte doğayla bağ kurmak gerekiyor. Doğanın inşa etme gücüne karşı bir farkındalık kazanmak önemli diyor. Yani çevrene ibretle bak diyor. Burası çok önemli gerçekten. Bol meditasyon yap diyor. O sayede iç dünyanla iletişim kuracaksın diyor. Ben de şöyle diyebilirim kendimce. Meditasyon, yürüyüş, çevremize gerçekten farkındalık nazarıyla bakmak çok önemli şeyleri fark etmemizi sağlıyor. Meditasyona da bir itirazım yok ama daha çok tefekkür demek istiyorum ben burada. Tefekkür etmek, dış dünyaya, daha doğrusu dışa odaklı olmaya karşı aslında yeni bir tutum geliştirmemizi sağlayacak. Dış dünyaya odaklı olduğumuzda içimize bir türlü dönemiyoruz. Aman ekonomik kriz, aman dolar, aman patronum, aman karım, kocam, işte yok yağmur yağdı, yok trafik oldu bilmem ne, bir türlü içimize dönemiyoruz. Aslında ben ne yapmalıyım? Bu dünyaya niye geldim? Hangi işi yapmalıyım? Neyle ilgilenmeliyim? Neyi var etmeliyim? Bunlar çok önemli sorular. Kaygılardan, endişelerden uzaklaşmak lazım. Şöyle düşün, dışarıda muhteşem bir manzara var ama penceren tozlu, kirli, buğulu, ıslak. O zaman o manzara ne kadar güzel olursa olsun göremezsin. İşte içinde de aslında gerçekten çok özel şeyler var ama görmek, onunla hemhal olmak için biraz düşünmek gerekiyor. Tefekkür etmek gerekiyor. Düşün ki sen henüz dünyada yoktun. İnsanlık milyarlarca yıl boyunca gelişti, medeniyetler kuruldu, icatlar yapıldı, salgın hastalıklar görüldü, göçler, nice savaşlar yaşandı. Onca ülkenin kaderi ve sınırları değişti. Geriye doğru baktığında bunca değişkenin arasında sayılamayacak kadar çok olasılığın ardından bir kadınla bir adam tanıştı, evlendi. Sonra seni gözlerinin rengine, kirpi kuşlarına kadar özenecek, parmak izlerini, gülümseyişini, sesinin tonunu biricik yapacak kadar seni önemseyen, sen farkında olmasan bile her an senden haberdar olan Allah tarafından yaratıldın. Hem de ufacık bir tohumun içine dönüşeceği görkemli ağacın programının yüklendiği gibi gözle bakıldığında görülmeyecek kadar küçücük bir sperm hücresi içinde tüm genetik kodların yüklenmiş halde. O genetik kodlar yani DNA yazdırılacak olsa kendine has alfabeyle ki yapılıyor artık, 175 cilt ve 262 bin sayfalık bir ansiklopedi ortaya çıkıyor. Şimdi bunca şeye baktığımızda
sebepsiz yere ya da tesadüfen burada olmamız mümkün mü? Asla değil. Allah bizi bir sebeple yarattı. Bir şeyleri murad ederek yarattı. Doktor Wayne Dyer diyordu ya, her birimiz, her bebek gizli emirler alarak dünyaya gelir. İşte bunu aramak lazım. Einstein da diyordu ya, hakikati aramak ona sahip olmaktan daha değerlidir. Yani neden buradayım? Ne yeteneğim var? Neyi yapabilirim? Neyi güzel bir şekilde yapabilirim ve insanlığa da katkı olabilirim? İşte bunlara odaklanmak gerçekten bambaşka güçlerimizi fark etmemizi sağlayacak. Bir düşünsene, bir arı kovanından çıkıyor. İlk kez çıksa bile 30 kilometre kadar uzağa gidebiliyor ve yine kovanını bulabiliyor. Ya ona bu yeteneği veren Allah. Küçücük bir tohuma, kocaman bir ağaca dönüşecek yeteneği veren Allah sana bana neler vermiştir? Onu bulmaya değmez mi? İkinci bölüm, alma verme yasası. Tahmin etmesindir muhtemelen, bu yasaların arasındaki sıralama çok önemli. Yani içsel gücü bulduk. İkincisi de onu tamamlayacak olan alma verme yasası. Yine güzel bir alıntıyla başlayayım kitaptan. Evren dinamik değiş tokuş yöntemiyle işler. Almak ve vermek evrendeki enerji akışının farklı yönleridir. Almak istediğiniz şeyi ne kadar çok verirseniz evrenin zenginliğini de hayatınıza o kadar çok katmış olursunuz diyor. Yani sevgi istiyorsan bol bol sevgi ver. Bir kere gülümsediğinde, hepimiz yaşamışızdır değil mi? Yani herhangi bir insana, tanıdığın tanımadığın bir insana gülümsediğinde ne olur? Saniyeler içinde sana daha büyük bir gülümsemeyle geri döner. Aslında her yerde mesajlar var hayata dair. Yeter ki almak isteyelim. Peter Drucker, ki öleli yıllar oldu ama halen öğretileri ve tavsiyeleri milyar dolarlık şirketler tarafından kullanılıyor. Şöyle diyordu: başarıyla katkı sözcüklerini yer değiştirirseniz her şey çok kolaylaşır. Şimdi neden söylüyordu bunu? Çünkü başarı deyince işte başarısızlık korkusu, hatta bazı insanlar için başarı korkusu, belirsizlikler, yapabilecek miyim vesaire endişeler, birçok şey ortaya çıkıyor. Ama bunun yerine diyor, başarı yerine katkı. Buraya odaklanın. Ne demek bu? Şu. Şöyle bir soru soracağız. İnsanlara nasıl bir katkı sunmalıyım ki kazandıkları parayı benimle seve seve paylaşsınlar? Ben burada para dedim, sen istediğin şekilde düşün. Yani önce nasıl bir katkı sunacağımızı düşünmemiz lazım. Girdiğimiz ortama, çalıştığımız şirkete, kendi işimizi yapıyorsak işte müşterilerimize, hedef kitlemize hangi ürünü, hangi hizmeti sunuyoruz? Neyi farklı yapıyoruz? Onların hayatında neleri kolaylaştırıyor bizim çalışmalarımız? İşte buraya odaklandığımız, hani bak, bir, içsel güç. Bulduk yeteneğimizi, kabiliyetimizi, ve iki, ne vereceğimize net karar verdik ki ne alacağımız belli olsun. İşte burada çok güzel bir döngü var. Üç, sebep sonuç yasası ya da karma yasası. Yine bir alıntı yapacağım kitaptan. Her eylemimiz sonunda aynı şekilde bize geri dönen bir enerji alanı yaratır. Ne ekersek onu biçeriz. Başkalarına mutluluk ve başarı getiren eylemleri seçtiğimiz zaman karmamızın meyvesi de mutluluk ve başarı olur. Bunu belki de ilk dile getiren Aristo olabilir. Şöyle diyordu: tesadüflerle değil, belirli yasalarla şekillenen bir dünyada yaşıyoruz. Meydana gelen her olayın biz ne olduğunu bilsek de bilmesek de bir takım nedenlerden ötürü oluştuğunu söylüyordu. Tabii bunu ilk duyduğumda demiştim ki tabii ki böyle canım, hepimiz biliyoruz. Yani tabii ki her şeyin bir sebebi var, onun da bir sonucu var. Ama derinine indiğimizde bu yasa ve kitabın vurguladığı nokta şu: bugün hayatında elde ettiğin sonuçlar senin bir zamanlar yaptığın seçimlerin sonucu. Bunu kabul etmek lazım. Daha başarılı, daha mutlu olmak istiyorsak, daha böyle refah içinde, maddi manevi, daha böyle iyi bir hayat istiyorsak hemen şu anda kabul etmen gerekiyor. Yani mevcut hayatım kimsenin sorumluluğunda değil, kimseden ötürü değil. Ben bir kurban değilim. Tamamen seçimlerimden oluştu. Ben seçimlerimi değiştirirsem, ben odaklandığım noktayı değiştirirsem sonuçlarım da değişir. Çoğunlukla paradan örnek veriyorum ama hani rahat anlaşılsın diye, somut olsun diye. Şöyle düşün. Birçok insan ne yazık ki hep masraflarına, giderlerine odaklı. Kirası, elektriği, faturaları, çocuklarının giderleri, elbette bunlar hayatın gerçeği. Ama söylemek istediğim şey şu: bu seçim onları hep böyle iki yakaları bir araya gelmeyecek şekilde yaşatıyor. Bunun yerine başarılı insanların yaptığı gibi gelirimi nasıl arttırabilirim diye soracak olsalar bir şeyler değişmeye başlayacak. Çünkü öbür bakış açısı, zaten sabit bir gelir var. O sabit gelirle sürekli artan giderleri karşılamaya çalışmak ve mutsuzluk, aşırı çaba. Ama şu soru: gelirimi nasıl arttırabilirim? Bir süre sonra o giderlerin önemsiz olmasını sağlayacak. Burada yaptığımız doğru seçim 3 ay, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl sonra hayatımızın bambaşka sonuçlara evrilmesini sağlayacak. Bugün lütfen kendi kendine sor: mevcut hayatımdaki sonuçlarımın sebepleri ne?
Benim hangi seçimlerim bunları doğurdu? Ve sonra ikinci soru, bunları belirledikten sonra ne yaparsam bu sonuçları değiştiririm. Göreceksin, birçok olasılıkla karşı karşıya kalacaksın. 4. En az çaba yasası. Yine güzel bir alıntıyla başlayayım. Fırtına karşısında çatırdayıp yıkılan koca bir meşe ağacı gibi bükülmez ve sabit olmayın. Onun yerine rüzgarla birlikte eğilip bükülen ve bu sayede fırtınayı zarar görmeden atlatan sazlar gibi esnek olun. Aslında bu yasa her şeyin mükemmel bir planın parçası olduğunu ve kendiliğinden zamanı gelince gerçekleşeceğine inanmak olarak da açıklanabilir. Sevgiyi ve iyi niyeti hayatın merkezine koyarak akışta kalmanın çok daha kolay ve rahat olacağını söyleyen bu yasa her şeyi olduğu gibi kabul etmemiz gerektiğinin altını çiziyor. Ama burada şurası önemli. Yani olduğu gibi kabul etmek derken bir şeylerden vazgeçmek, pes etmek anlamında değil. Bir yandan gayret ederken bir yandan da mevcut sonuçlardan memnun kalmadığımızda bir şeyleri değiştirmek, yaptıklarımızı değiştirmek gerektiğini bilmemiz. Yani her şey öyle uyum içerisinde, öyle kusursuz bir düzende yaratılmış ki bize düşen bununla uyumlanmak, inat etmek yerine. Bu da 2500 yıl önce diyordu ki acı çekmenin tek sebebi olana direnmendir. Bir şeyler olduğunda biz inat ediyoruz. Niye oldu, niye benim başıma geldi, şimdi sırası mıydı ya da istediğimiz sonuçları alamadığımızda. Neden olmuyor, niçin olmuyor filan. Halbuki olanda hayır vardı. Bu yoldan gidemediysem diğer yoldan da gidebilirim demek. Helen Keller diyordu ya, bir mutluluk kapısı kapandığında bir sürü mutluluk kapısı açılır aslında. Ama biz kapanan kapıya öyle bakarız ki yeni kapıları görmeyiz. İşte burası çok önemli. Olanda hayır vardır demek ama gayret etmeye devam etmek. Navigasyona bir adres yazarsın, ondan sonra yola çıkarsın ama yanlış bir yola sapabilirsin. İstediğin zaman da oraya varamayabilirsin. Ama hep ne olur, navigasyon sana der ki yeni rota bulunuyor. Yani her zaman yeni yollar bulmak mümkün. Yeter ki esnek olalım. Hayatla inatlaşmak yerine, kavga etmek yerine uyumlanmayı seçelim. Allah her şeyi birbiriyle uyumlu yaratmış. İbret nazarıyla baktığımızda görürüz aslında. Şöyle buyuruluyordu Mülk suresinde. Allah her biri diğerinin üzerinde ve birbirine uyumlu katmanlar halinde 7 kat göğü yarattı. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk, tutarsızlık göremezsin. İşte yarattıkları orada. Çevir gözünü bir bak. Bir açık, bir gedik görebilecek misin? Sonra bir kusur aramak için 2 defa daha göz at. Gözün hiçbir şey elde edememiş ve yorulmuş olarak sana dönecektir. Yani her şeyi ne kadar kusursuz yarattığını bize söylüyor ve bu çok açık zaten. Önemli olan bizim burada uyumlanmayı seçmemiz. Dalgalarla cebelleşmek yerine bir sörfçü gibi uyumlanıp o dalgaların üzerinde gezmemiz gerekiyor. Keyifle hem de. Bunu yaparken de mutlu bir şekilde yapmak. Ve bunu yapacak yetenek, içgörü hepimizde var aslında. 5. yasa niyet ve arzu yasası. Para, evrene sunduğumuz hizmetin karşılığı olarak aldığımız ve kullandığımız yaşam enerjisidir. Kitaptan bir alıntıyla başladım yine. Şunu söylüyor bize bu bölümde, arzuladığımız şeylere niyet etmemiz gerekiyor. İsteklerimizi somutlaştırmak, yani bir liste haline getirmek, bir vizyon panosu haline getirmek, bundan bahsediyor. Ve günün belli zamanlarında bunların üstünden geçmek, titreşimimizi düzenlememize ve arzu ettiklerimizi hayatımıza çekmemize yardımcı olur diyor. Eğer 2 hafta önce yayınladığım Düşün ve Zengin Ol kitabını izlediysen ya da dinlediysen hatırlayacaksın. Napolyon Hill de neredeyse aynı şeyi söylüyordu. Ne istediğinizi çok ama çok net bir şekilde belirleyin. Buna ne zaman ulaşmak istediğinizi netleştirin. Bu konuda neler yapacağınızı hepsini yazın. Ve her şeyi yazıp netleştirdikten sonra günde 2 kez okuyun. Bu sayede uygun frekansa gelirsiniz diyordu. Hatırlarsan rezonans yasasıyla birleştirmiştik orada. Yani rezonans neydi? Frekans, titreşim, uyum. İsteklerimizle uyumlanan bir zihin yapısına ulaşmak. Nasıl ulaşıyorduk buna? Gözümüzde bol bol canlandırarak, birkaç kez okuyarak ya da hatırlayarak. Dış dünyada istediğimiz şeyler için iç dünyamızda bir karşılık oluşturuyorduk, değil mi? Hazreti İsa'dan nakledilir ki şöyle buyuruyormuş, dua ederken aynı zamanda gözünüzde canlandırın. Yani o Allah'tan istediğiniz şeylerin olduğunu, onlara ulaştığınızı gözünüzde canlandırın. Yani isteklerine kavuştuğunu düşün diyor. Bence bu da çok önemli ve çok faydalı bir katkı. 6. Zihinsel bağımsızlık yasası. Kelebekleri kovalayarak vaktinizi boşa harcamayın. Bahçenizi düzeltin, kelebekler zaten gelecektir diyordu Mario Quintana. Bu bölümde bize şunu söylüyor. Bilinene olan bağımlılığınızdan kurtulun. Bilinmeyene doğru bir adım atın ve nasıl da
tüm olasılıklar alanına girdiğinizi görün. Bizler genelde ne yapıyoruz? İlla bilmek istiyoruz bir şeyleri. İlla emin olmak, garanti istiyoruz. Ama hayat öyle değil işte. Biraz bilinmezliği kabul etmek lazım. Daha fazlasını istiyorsak, daha fazla mutluluk, daha fazla başarı, daha fazla kazanç istiyorsak biraz bilinmezliğe izin vermek gerekiyor. Çünkü bilinmezlik olmadan keşif olmuyor. Yani insanlar kendi memleketlerini terk etmeselerdi, bildikleri yeri terk etmeselerdi, yeni kıtalar, yeni ülkeler keşfedilebilir miydi? Mümkün değil. O bilinmezliği biraz kabul etmek ve güven enerjisine girmek lazım. Çoğunlukla Allah'a inanıyoruz ama yeterince güvenmiyoruz. İşte bunu düzeltmemiz lazım. Bize hep kıssalar halinde aktarılıyor. Aslında söylenmesi gereken her şey söylendi. Bilmemiz gerekenleri biliyoruz, sadece farkında değiliz. Hazreti Yakup, Yusuf'u bir kurdun yemesinden korkuyorum dedikten sonra ya da bu enerjiye girdikten sonra hem Yusuf'u hem de gözlerini kaybetti. Daha sonraları tüm işlerimi Allah'a havale ettim demeye başladı ve hem gözlerine yani görme yetisine hem de Hazreti Yusuf'a kavuştu. Yani koşullara bağlı kalmak yerine koşulların çok daha ötesine ulaşabileceğimize inanmamız lazım. Hem kendi gücümüze inanmamız lazım hem de koşulların Rabbinden istediğimizi unutmamak lazım. Hazreti Zekeriya'nın yaşı çok ilerlemişti, hanımı da kısırdı ama o inanarak dua etmeye devam etti. Salih bir zürriyet istedi Rabbinden ve bir gün mihrapta namaz kılarken kendisine evladı müjdelendi. Hanımı kısırdı, kendisinin saçları aklaşmıştı, çok yaşlanmıştı ama yine de Allah ona bir evlat verdi. Neden? Çünkü her şeyi yoktan var eden o. Biz gayret etmeye devam edersek, dua etmeye devam edersek, sağlam, net bir niyetle ne istediğimizi belirlersek ve bunun için çabalarsak ama kendimizi çok da zorlamadan mutlaka sonunda elde edebiliriz. Onu elde etmesek bile ondan daha hayırlısını elde edebiliriz. Buna inanmak ve güvenmek gerekiyor. 7. yasa Dharma yasası ya da hayat amacı yasası. Yine güzel bir alıntıyla başlayayım. Gerçek benliğinizi öğrendiğinizde, gerçek doğanızı anladığınızda para, servet yahut arzularınızı gerçekleştirme konusunda bir daha asla suçluluk, korku veya güvensizlik duygularına kapılmayacaksınız. Çünkü tüm nesnel zenginliğin özünün yaşam enerjisi olduğunu, saf, gizli güç olduğunu ve saf gizli gücün de sizin hakiki doğanız olduğunu idrak edeceksiniz. Gerçekten çok güzel söylüyor. Yani neden burada olduğunu, amacını keşfettiğinde henüz farkında olmadığın güçlerinin açığa çıktığına şahitlik edersin. Başarılı insanlara baktığımızda, mutlu insanlara, görkemli hayatlar inşa eden insanlara baktığımızda hep bunu görürüz. Yani ne istediklerini çok net bilirler ve onun neden istediklerini bilirler. İşte burada hayat amacı ortaya çıkar. Yani ne istediğini biliyor ve onun neden istediğini biliyor. İşte o zaman onu yapacak yolu mutlaka buluyor. Hem de olduğunda değil, olmadan önce de o mutluluğu duyumsuyor. Yani henüz o sonuca ulaşmadan yolda ilerlerken de mutlu bir şekilde ilerliyor. Çünkü ortada bir neden var. Şöyle düşün, sen İstanbul'dasın ama Diyarbakır'a gitmek istiyorsun. Bu sadece bir istek olursa bir gün gidersin. Ama gidene kadar hep bir sürü mazeret olur. Uçaklar pahalı dersin. Arabayla kim o kadar saat direksiyon sallayacak dersin. İşte şunu da atlatayım giderim. Daha sonra yaparım dersin. Ama gitmek için bir nedenin olursa, Diyarbakır'da senin için önemli bir şey varsa mutlaka bir yol bulursun değil mi? İster pahalı olsun, ister işte uzun bir yol olsun, ister meşakkatli olsun. Ne yapar ne eder o yola çıkarsın. İşte ne istediğini ve neden istediğini bulduğunda hayat senin için çok daha kolay ve çok daha eğlenceli olacak. Hani ilk başta bir alıntı yapmıştım ya, aşk ile çalışırken bir ney olur insan, saatlerin fısıltısı müziğe dönüşür neyin yüreğinde. Peki nedir aşk ile çalışmak? Yar giyecekmiş gibi dokumaktır kumaşı, nakış işler gibi kalpten. İşte bu hale gelmek için ne yapmak gerekiyor? Aşk ile yapacak bir şey bulmak. Amaç bulmak. Büyük bir amaca hizmet etmek gerekiyor. Jack Ma diyordu ya, en azından bir kere yeni bir şey deneyin. Bir şey için gecenizi gündüzünüze katın. Kötü hiçbir şeyin olmayacağını göreceksiniz. Adeta o şeyin kendisi haline geleceksin. Dünyaya sıradan bir yaşam sürmek ve herkes gibi olmak için gelmediğini hatırlayacak,
adeta o enerjiyle yanacaksın. Hani 4 kelebek ateşin etrafında dönüyordu da aralarında ateşin cazibesi üzerine konuşuyorlardı, anlamak istiyorlardı. Neden sonra bir kelebek önce ben gideceğim ve ateşin sırrını çözüp size de söyleyeceğim demişti. Sonra şöyle bir ateşin etrafında dolanmıştı. Ben ateşin sırrını çözdüm. Ateş ışık yayan bir şey demişti. Kelebekler buna ikna olmamış ve ateşin bundan daha büyük bir sırrının olduğunu düşünmüşlerdi de hani. İkinci kelebek ben gideceğim, ateşin sırrını çözeceğim ve size söyleyeceğim demişti de ateşe biraz daha yaklaşıp bir tur attıktan sonra ben çözdüm. Ateş ısı veren bir şey demişti. Ancak bu da ikna edememişti ve üçüncü kelebek ben gideceğim ve öğreneceğim dedikten sonra biraz daha cesaret gösterip ateşe iyice yaklaşmış. Ateşin yalımı kanatlarını böyle yalayıp döndüğünde arkadaşlarına asıl ben çözdüm ateşin esrarını. Ateş yakıcı bir şey demişti. Ancak dördüncü kelebek ikna olmamıştı. Ateşin asıl sırrının bu olmaması gerektiğini düşünerek birden arkadaşlarının yanından ayrılmış ve ateşe doğru gitmişti. Arkadaşların ne olduğunu anlayamadan izlemeye başlamışlardı. İşte dördüncü kelebek ateşin etrafında bir tur atmış, sonra bir tur daha ve her seferinde ateşe daha da yaklaşmıştı. Artık kendini ondan alamıyor, iyice yaklaşıyor, kanatları kavruluyordu adeta. Sonra bir tur daha attıktan sonra kendini ateşin içine tamamen bırakmıştı da küçük bir parıltı yanıp sönmüştü ateşin içinde. Diğerlerinin şaşkın bakışları arasında gözden kaybolup başka bir şeye dönüşmüş ve ateşin hakikatte ne olduğunu sadece o anlamıştı. Sırrı çözmüş ancak gelip onlara anlatamamıştı. Zaten gerek de yoktu. Çünkü ateş aşktı, tutkuydu ve anlatılamayıp yaşanırdı. Sevgili dost, her birimiz bunu yaşayabiliriz. Aşkla yapacak bir şey bulabiliriz ve eğer bunu bulursak bütün benliğimizi katarak yaparız. Bütün benliğimizi katarak yaptığımız her işten çok çok büyük başarılarla çıkarız. Maddi, manevi, dünyevi ya da uhrevi. İşte burada üstümüze düşen şey bu kelebeğin yaptığı gibi korkmayıp onun içerisine dalmaktır. Yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Dualarında Filistin'deki kardeşlerimizi unutma. Filistin hakkında konuşmayı asla bırakma. Boykota devam et ve başkalarını da lütfen buna teşvik etmeye devam et. Filistin'dekileri, Doğu Türkistan'dakileri unutma. Gücün nispetinde yardımlar yapmaya devam et ve bunun üzerimizde bir borç olduğunu da lütfen unutma. Sevgiler, selamlar.